Hz. Üzeyr, Kur'an-ı Kerim'de yalnızca bir defa Bakara suresinin 259. ayetinde ismi verilmeden dolaylı bir şekilde zikredilmektedir. Bu ayette Hz. Üzeyr'in yaşadığına inanılan olağanüstü bir olay anlatılmakta, onun Allah Teala tarafından öldürüldükten sonra 100 yıl boyunca ölü olarak bırakıldığı ve sonra diriltildiği ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu kıssa şu şekilde yer alır. Bakara suresi 259. ayet mealen. Ya da şu kimseyi görmedin mi? O, herabe'ye dönmüş bir şehrin yanından geçerken Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek demişti. Bunun üzerine Allah onu 100 yıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ne kadar kaldın dedi. O da bir gün veya bir günden az kaldım dedi. Allah, hayır 100 yıl kaldın, yiyeceğine ve içeceğine bak, hiç bozulmamış, bir de eşeğine bak. Seni insanlara bir ibret kılmak için böyle yaptık. Şimdi şu kemiklere bak, onları nasıl birleştiriyoruz, sonra onlara et giydiriyoruz, dedi. Durum kendisine apaçık belli olunca, artık biliyorum ki Allah her şeye hakkıyla kadirdir, dedi. Tefsirlerde Hz. Üzeyr'in bu ayetteki şahsiyet olduğu görüşü. Kur'an-ı Kerim'de bu olay anlatılırken kişinin ismi doğrudan verilmemiştir. Ancak İslami tefsir kaynaklarında ve hadislerde bu kişinin Hazreti Üzeyr olduğu ifade edilmektedir. Bu görüşe özellikle İmam Taberi, İbn Kesir, Fahreddin Razi, Elmalılı Hamdi Yazır gibi önemli müfessirlerin tefsirlerinde yer verilmiştir. Bu tefsirlerde yer alan rivayetlere göre Hazreti Üzeyr, Babil esareti sırasında harap olmuş Kudüs'e uğramış ve Allah Teala'nın orayı nasıl tekrar ihya edeceğini düşünmüştür. Bu düşüncesi üzerine Allah Teala onu öldürmüş, 100 yıl sonra diriltmiş ve o haliyle bir mucize olarak insanlara gösterilmiştir. Yahudilerin Üzeyr Allah'ın oğludur demesi. Hz. Üzeyr, Kur'an-ı Kerim'de ikinci kez ismen değil ama isimle birlikte bir inanç eleştirisi bağlamında Tevbe suresi 30. ayette doğrudan zikredilir. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler, Hristiyanlar ise Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Onlar daha önce inkar edenlerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Tevbe suresi 30. ayet. Bu ayette Hz. Üzeyr'in bazı Yahudiler tarafından Allah'ın oğlu olarak nitelendirilmesi eleştirilmekte ve bu sözlerin batıl olduğu açıkça belirtilmektedir. Kur'an bu tür inançları şiddetle reddetmekte ve Allah Teala'nın hiçbir şekilde evlat edinmediğini beyan etmektedir. Kur'an'daki mesajın özeti. Hz. Üzeyr'in ismi açıkça yalnızca Tevbe suresi 30 ayette geçmektedir. Ancak Bakara suresi 259. ayette anlatılan ve ölümden sonra diriltilme mucizesi kıssasında İslami tefsirlere göre geçen kişi Hz. Üzeyr'dir. Bu iki ayetle birlikte Kur'an-ı Kerim Hz. Üzeyr'in yaşadığı mucizeyi ve Yahudiler arasında ona izafe edilen yanlış inancı düzeltme amacını taşır. Hz. Üzeyr'in hayatı, mucizesi ve Yahudiler tarafından ona yüklenen inançlar hakkında detaylar daha çok tefsirlerde, İsrailiyat kaynaklı kıssalarda ve tarihi İslami eserlerde geçmektedir. Ancak sahih bilgi açısından Kur'an-ı Kerim'deki bu iki ayet temel kaynak kabul edilmelidir.